Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir su böreği yapacağız. Verdiğim püf noktalarına tamamıyla uyarsanız sizler de kusursuz bir şekilde su böreği yapabileceksiniz. Malzeme listesini ayrıntılı olarak açıklama kısmına ekliyorum. Hemen su böreğimin yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelikle hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. Yoğurma kabımızın içerisine 7 adet yumurta, yarım çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, 1 çay bardağı da suyumuzu ekledikten sonra sıvı malzemelerimi şöylece kısa süre karıştırıyorum. Ben hamurumu mutfak şefinde yoğurmayı tercih ettim arkadaşlar. Sizler elinizde yoğurabilirsiniz. İlk etapta 2 su bardağı un ekledim ve 1 dolu dolu yemek kaşığı tuz ilavesi yaptım. Bu aşamadan sonra kontrollü bir şekilde un ilave ediyorum. Her zaman söylediğim gibi unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Kullandığımız unun kalitesine ve markasına göre un miktarı değişiklik gösterebiliyor. Gördüğünüz gibi yumuşak, elimize yapışan bir hamur elde ettik. Hemen tezgahımın üzerinde hamurumu şöylece bir toplayacağım. Benim yapmış olduğum tepsimin boyutu büyük olduğu için 7 adet yumurta kullandım arkadaşlar. Siz tabii ki tepsinizin boyutuna göre malzeme listesini azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şöylece hamurumu toparladım. Hemen hamurumu öncelikle 4'e bölüyorum. Daha sonra da bölmüş olduğum her parçayı tekrar 2'ye bölüyorum. Yani 8 beze elde edeceğiz. Yuvarlak bezeler haline getiriyorum. Un serpiştirmiş olduğum bir tabağın içerisine yerleştiriyorum. Bütün bezelerimi hazırladıktan sonra üzerini örterek yaklaşık 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirdiğimiz hamurun açması daha pratik ve kolay olacaktır. Hemen ilk bezeden açma işlemine başlıyorum. Un serpmiş olduğum tezgahımın üzerinde açabildiğim kadar açıyorum. Bezelerimin hepsini öncelikle açıyorum. Bir sofra bezinin ya da herhangi bir örtünün arasına koyup bir 10 dakikada o şekilde bekleteceğim. Gördüğünüz gibi hamurumuzu dinlendirdiğimizden dolayı açma işlemini çok pratik ve kolay bir şekilde yapıyoruz. Tepsimin boyutuna gelecek kadar açtım. Şöyle söylediğim gibi bir örtünün arasına koydum. Hemen ikinci hamurumu da açtım. Şimdi böreğim için kullanacağım tereyağını eritiyorum. Bu arada suyumu da koydum. Kaynaması için bekliyorum. Kaynayan suyumun içerisine bol miktarda tuz döküyorum. Açmış olduğum ilk yufkayı tenceremin içerisine koyuyorum ve yufkamı haşlamaya başlıyorum. Bir kevgirden de yardım alarak yufkanın yapışmasını engelliyorum bu şekilde. Haşlamış olduğum hamuru hemen kaynar suyun içerisinden alarak soğuk suyun içerisine bırakıyorum. Kaynayan suyumun içerisine tekrardan bir adet yufkamı bırakıyorum. Şöyle sizler için soğuk suyun içerisinde bulunan hamurumu da göstereyim. Bakın hiçbir şekilde ne yapışma ne yırtılma hiçbir şey yok. Gerçekten harika oldu. Burada iyice suyunu süzdürüyorum. Tabiri caizse tamamen sıkabilirsiniz. Hemen yan tarafta bir süzgecin içerisine bırakıyorum suyunu süzmesi için. Tepsimin alt kısmını da bol tereyağıyla yağlamıştım. Yufkamı hemen buraya seriyorum. Üzerine eritmiş olduğum tereyağından bol miktarda döküyorum.
Bu arada haşlama işlemine de devam ediyoruz. Kaynar sudan almış olduğum yufkalarımı soğuk suyun içerisine bırakıyorum. Suyun soğuk olması için buz da koyabilirsiniz içerisine. Bakın yufkalarımı bu şekilde suyunu süzüyorum. Bir süzgecin içerisinde de iyice suyunu süzdükten sonra tepsime yerleştiriyorum. Ara katlarını da görmüş olduğunuz gibi böyle kırış kırış bırakıyorum ki böreğimin katları çok güzel bir şekilde belli olsun. Tekrardan tereyağı döküyorum. 4 kattan sonra peynir ilavesi yapıyorum. Peynir olarak çeçil peyniri ve kaşar peyniri kullanmayı tercih ettim. Sizler tabii ki farklı peynirlerle de yapabilirsiniz. Eldeki ve evdeki imkanlar dolayısıyla hangi peyniriniz bulunuyorsa onunla yapabilirsiniz. Peynirlerin üzerine de tekrar haşlayıp ve süzmüş olduğum yufkamı tekrardan seriyorum. Bütün aşamalarını bu şekilde ilerletiyorum arkadaşlar. Sizler bir tanesini izleyene kadar ben tabii ki bu arada 2 tepsi yapmış bulundum. Aslında zor gibi görünen çok pratik bir börek. Hani hiç zorlanmadan yapabilirsiniz. Verdiğim püf noktalarına uyarsanız. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Şimdi sıra geldi böreğimi pişirmeye. Ben ocağın üzerinde pişiriyorum arkadaşlar. Dilerseniz fırında da pişirebilirsiniz. Ama su böreği dendiği zaman gerçekten ocakta pişmesi gerekiyor. 2 adet ocağımı yaktım. Kısık ateşte sürekli döndürerek pişiriyorum. Alt kısmı piştikten sonra böreğimi ters çeviriyorum. Bakın gördüğünüz gibi harika bir şekilde kızardı gerçekten alt kısmı. Şimdi aynı şekilde diğer tarafını da döndürerek pişirmeye devam ediyorum. Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Böreklerinizi hazırlayarak derin dondurucuda muhafaza da edebilirsiniz. Çok sık sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Bunları da cevaplamış olayım sizler için. Videomun açıklama kısmında kanalımda bulunan diğer böreklerin de linkini ekledim. Oradan sizler için kolaylıkla yardımcı olacaktır. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir su böreği yaptık arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.